yoksa benim duyduğum torrent telefon açtı orada kalmanı istemiyorum mu dedi, ondan gitti. Ben hala bunu çözemedim. Ama Riera'da kalsaydı bence iyi olurdu diye düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı için gelelim mi? Şöyle biraz sohbet edelim mi? Buyur abi. Yani transfer dosyamıza da geçelim. Oyuncu analiz dosyamıza geçmiş olalım. Bunun detaylı bir şekilde videosu hazırlanacak arkadaşlar. Bunları size mutlaka yayınlayacağız. Tanıtım videosu ama bunlar değil. Ekstra tüm bilgileriyle beraber olacak. Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'da gerçekten çok büyük katkı sağladı Emre. Şimdi 27 yaşında bir oyuncu bu. 1.85 boyunda, hava toplarında hakimiyeti çok iyi. Stoper mevkinde de, libero'da da, sol bekte de oynayabiliyor. Yani aslında o bölgenin hakimi. Zaten biraz sonra ısı haritasını gördüğümüzde bunu da ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Boyu uygun, kilosu da çok, fiziği de böyle hemen yıkılmayacak bir fizik olduğu için sağlam duruşları var. Aksine yapısı gereği biraz hantal olması beklenirken çevikliği de fena değil ve ileriye hücuma çıkmayı çok seviyor. Alparslan da çok seviyor ama ikisi arasında gerçekten bir iki gömlek fark olduğunu söyleyebiliriz. Stoper mevkinde şimdiye kadar 197 maç yapmış. Bunlarda 17 golü var, 10 tane de asisti var. Şöyle diyelim, duran toplarda, çapraz vuruşlarda, kafa toplarıyla forvetlerin veya kanatların önüne top indirerek veya kaleyi yoklayarak gol yollarında bayağı bir etki sağlayabilecek bir oyuncu. Tabii neden bunu böyle konuşuyoruz? Marka giderse. Marka gitmezse çok iyi bir alternatif oyuncu olacağını da söyleyebilirim. Hatta bazen değiştirebilirler de. Sol bekte de 27 maç yapmış. Yine Konyaspor ve diğer takımlarda, Adana Demirspor'da, Samsun'da, Denizli'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Orada da 2 golü var. Sol bekte yani şöyle diyelim, kendi topla buluşmada ve sonuçlandırmada çok başarılıyken topla buluşturma konusunda kendisi, yani birisini buluşturma konusunda biraz zayıf kalıyor ama ayağına hakim ve dirençli bir oyuncu olduğunu sizlere buradan söyleyebiliyorum. Şu ana kadar tabii kimlerde oynadığını az çok söyledik. Altay'da oynamış arkadaşlar. Denizli, Giresun, Samsun, bunların hepsinde, Adana Demirspor'da var arada aslında ama oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Milli kariyerine bakarsak, şimdi ısı haritasını getireceğim. U21'de, U20'de, U19'da ve U18'de gene golleri de var, toplamda 4 tane oynamış bir oyuncu. Henüz A milli takımda yerini almadı ama gördüğünüz gibi aslında gol katkısı olan bir oyuncu şeklinde görebiliyoruz. Totalde şimdiye kadar kupalar dahil birçok maçta oynamış. 274 maç, 20 gol, 11 asist, 66 sarı görmüş. Yani sarı da gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Temasları çünkü yakın. Ama dediğimiz gibi Abdülkerim'i ben Marka ile karşılaştırdığımda Marka kadar kırmızıya yakın olmadığı için rahatım. Marka kırmızıya çok yakın oynuyor. Hatta birçok maçta bu sene ikinci yarı özellikle bence bayağı bir kırmızısı verilmedi Marka'nın. Özetle Abdülkerim çok büyük fayda sağlayacak gibi. Şöyle bir ısı haritasını göstereyim ben size. Abi Abdülkerim Bardakçı gördüğünüz gibi Marka biliyorsunuz bu kadar ileriye çıkmıyor. Abdülkerim Bardakçı yarı sahamızın sol bölümünü tamamen doldurmuş durumda. Oralarda her yerde topu kovalayan, aldığı topu en iyi şekilde kullanmaya çalışan, pas vereceği arkadaşını bulamadığında çalım özelliği de olan bir oyuncu. Dolayısıyla yani gerçekten Türk potansiyelde, Türk kimlikte, rotasyonda bize çok büyük katkı verecek bir oyuncu gibi karşımıza çıkıyor. Isı haritası gerçekten benim için bir sol stoper veya stoper mevkindeki bir oyuncu için çok iyi. Şöyle bir örnek. Bizim Tayland'da, Berkan'da böyle bir ısı haritası yok. En basit örnek vereyim size. Yani diyebileceğim Abdülkerim Bardakçı gerçekten çok faydalı olacak bir oyuncu gibi gözüküyor. Hava toplarına hakimiyeti iyi. Bir Marka gibi değil. Bakın Marka'da kafaya çıkışlar gerçekten kötü arkadaşlar. Onu söyleyelim. Gerçi son dönemlerde hücumda bunu çok geliştirdi. Kabul ediyorum. Marka'yı kötülemekte değil amacımız. Marka çok değerli bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani çok da kötü bir Türk rotasyon gelmedi. Dolayısıyla hayırlı olacağını düşünüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın. Bunu da sizlere İzmir'e döndüğümde güzel bir video halinde, sadece bu bilgiler değil, tüm özel bilgileri dahil olmak üzere hazırlayacağız ve kanalımızda yayınlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Emre, sonra senin sorun varsa alayım. Arkadaşlar şimdi Beşiktaş 2 transfer. Fenerbahçe 3 transfer yaptı. Bakmayın siz, resmi açıklanan 3 transfer.
Yani aslında onların kupa maçları başlayacak. Acil bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bizde aslında zamana ihtiyaç var ama bizde sıkan konu şu: daha önceki senelerde yönetimlerin bizi kandırdığını düşünüyoruz. Hep oyaladığını düşünüyoruz. Ondan dolayı böyle sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ben gene de eminim bu hafta en az bir veya iki, haftaya da diğer kapların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ya ben şöyle bir şey de ben de bir değerlendirme yapmak istiyorum da genel olarak sosyal medyada şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe Abdülkerim'i alamayınca birazcık sosyal medyada bir tükaka meselesine döndü Abdülkerim Bardakçı. İşte yeterli değil, biz zaten istemiyorduk, kurtardınız bizi vesaire gibi bir sosyal medyada diğer takımın taraftarları bu şekilde yorum yapıyor ama şu anda ben şunu sormak istiyorum. Hani sol ayaklı stoper, sol stoper yerli var mı Türkiye'de? Çok fazla bulamazsın. Bence yok. İlyas, Yani Abdülkerim İlyas da, Bardakçı şu bak, anda en iyisi. İlyas da işe gidiyor. Giderken lafı koymuş bak. Merhaba, bizde saat 5, sabah işe gidiyorum, yine transfer yok. İlyas, sen rahat ol, git, relax, çalış, işine bak. De ki Kıvanç abi söz verdi. Yapacağız abi, bir şekilde zorlayacağız. Bunlar olacak. Olmazsa ben sana forma alacağım. Olayın özü bu yani. Bu kadar basit. Onu söyleyelim. Ayrıca Ha, bu yani arada teşekkür ederim dostum. Her zaman aynen desteğini görüyoruz. İlyas Badirov'a da sabahın 5'inde olsa bile bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem dediğim gibi Türkiye Ligi'nde yani şu anda bizim sol stoperde Türk milli takımında kim oynuyor? Kazımcan'a geçmeden abi geri gelebilir Şey, misin? şey Abdülkerim'i de oynuyor. birazcık konuşalım. Sol Neydi? stoperde Çağlar oynuyor. Çağlar Söyüncü. Çağlar'ın yedeği kim? Bence Çağlar'ın şu anda Türkiye milli takımında birinci yedeği Abdülkerim Bardakçı. Başka Ama yok çünkü. bir kere Sol seçildi. ayak, O da sakatlığından dolayı oynayamadı. aynen yani sol stoper kesinlikle bizim yedek Çağlar'dan sonra oynayacak. Birinci Türkiye milli takımının birinci yedek sol stoperi, sol ayaklı sol stoper Abdülkerim Bardakçı. Tabii ki Stefan Kuntz orada mesela Ozan Kabak'ı denedi. Onu da söyleyebiliriz ama yani baktığınız zaman resmi olarak mantık çerçevesinde Abdülkerim Bardakçı şu anda milli takımın en iyi ikinci sol stoperi. Bu birincisi. İkincisi Türkiye Ligi'nde şu anda geçen sene 2021-2022 sezonda en fazla gole katkı sağlamış stoper. Yani baktığımız zaman 33 maç Türkiye Ligi'nde 5 gol 3 asist atmış. Ki bizim stoperlerimiz de biliyoruz. Marka bir tane attı, Nelson da bir tane attı. Hı hı. Onun dışında Türkiye Kupası'nda da bir maçta oynamış, onda da asist yapmış. Yani hem senin de söylediğin gibi ayaklarına çok hakim. Isı haritasına baktığımız zaman ilerleyip orta sahaya kadar giden, yani oyun kurulumunda da çok etkisi olan bir oyuncu. Bir stopere göre ortalama bir boyu var. 1.85 boyu ve yaşı da aslında 27 yaşında, 28 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 27. 28'e girecek Eylül'de. O yüzden yani stoper olarak da tam en olgun seviyesinde Galatasaray'a maksimum katkı vereceğini düşünüyorum Marcao'nun yokluğunda. Hı hı. Yani Hem de şöyle, bir Marka giderse tabii ki. Gitmezse de çok iyi bir alternatif oyuncu olacaktır. Tabii ki bu işi uzatalım diye anlatmıyorum ama şunu söylüyoruz arkadaşlar. Gerçekten Abdülkerim Bardakçı. Gerçekten yani biz 2 senedir istiyoruz o oyuncuyu. Onu da söyleyelim. Artık Fenerbahçeliler öyle hor görme aklına gitmesinler. Onun için özel uçak kaldırmaya çalıştılar. Defalarca görüştüler. Neyse, Abdülkerim Bardakçı aslında iyi bir transfer. Dinayer'de o bölgede bekliyor haber. Neye göre? Markanın durumuna göre haber bekliyor. Peki sol bekte ne yaptık? Peki son olarak da şunu sormak istiyorum abi sana. Abdülkerim Bardakçı'yı da kapatalım. Son olarak. Yani Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmesinden dolayı herhangi bir handikapı var mı? Hem sağ Hiçbir içi hem handikapı sağ yok. dışı. Bilakis kazancı var. Çünkü Türk rotasyonunda bir oyuncu daha elimizde. Hazır bekliyor. Yani arkadaşlar, yarının ne olacağı belli değil. Federasyon şimdilik iyi adımlar atıyor ama yarın bu adımların başka türlü yerlere dönmeyeceğinin bir garantisi yok. O yüzden Abdülkerim Bardakçı ilk 11 için de olabilir ama ilk 11 oynamayacağını düşünün. Halbuki alternatif de olabilir. Problem değil ama her halükarda bize faydalı olacak bir oyuncu. Ama bence asıl faydalı olacak oyuncuya şimdi bir gelelim isterseniz. Bir de Yani son eğer şöyle bir soru hatırlatma bittiyse. yapalım abi. Abdülkerim Bardakçı şu anda Türkiye Süper Ligi'nde ya da Türk pasaportlu en iyi
Türkiye Ligi'ndeki en iyi sol stoperi aldık. Aynen. Yani benim düşüncem o. Ve bence her ne kadar bizim Süleyman Luşumuz vesaire Emre Timtiş gitti ama sol bek konusunda potansiyelli oyuncularımız olsa da bence Kazımcan Karataş'ın alınması iki açıdan çok büyük fayda sağlayacak. Ben bu oyuncuyu kulüpte araştırdım. Gerçekten çok saygılı, efendi bir insan olduğunu ve hırslı olduğunu söylüyorlar. Ayağının çok güçlü olduğunu ve topa sağlam bastığı söyleniyor. Bu çocukta da çocuğu sol bek olarak aldık. Aslında biz almadık. 2 yıllık bize kiralandı. Satın alma opsiyonu bizde. Yani bazı ayaklar yapan bazı kulüplerin benzer ayağını biz yapmış olduk burada. 19 yaşında bir gencimiz bu. Sol çizgide istediğin yerde oynayan bir oyuncu arkadaşlar. Yani her ne kadar burada sol ayaklı olduğunu söylesek de Transfermarkt'ta veya diğer SofaScore veya o sayfalarda bu çocuk iki ayağını da kullanabiliyor. İki ayağını da hakim ve görüşü çok iyi. Ortaları çok iyi. Geçmişinde santrafor olarak oynadığı maçlar var. Burada kayıtlarda 3 gözüküyor ama benim görüştüğüm kişiler 8-10 maç santrafor mevkiinde oynadı. Çünkü hava hakimlerine çok hava toplarına çok hakim. Bir de dönerek vuruşlarda iyi bir oyuncu şeklinde hocalarının yakınında bulunan insanlardan aldığım bilgiler bunlar. Bırakın onu, bir de sağ kanatta bile oynayabilen bir oyuncu. Yani sadece sol çizgi değil. Gerçekten potansiyel olarak çok iyi bir oyuncu. Yani bence bir Türk rotasyon olarak da iyi bir oyuncu bizim ekibimize katılmış oldu. Yani şöyle baktığımız zaman 32 maçta 1 golü 2 asisti var ama şu bizim en büyük orta eksiğimizi giderebilecek bir oyuncu potansiyelinde. Anholt'u keser mi abi? Bence şu haliyle Anholt'u kesemez. Ama Anholt da iyi bir rakip, iyi bir alternatif olacağına gerçekten eminim. U19 ve U17 milli takımlarında da oynamış bir oyuncu. Orada golleri yok. Isı ötesinden önce isterseniz şöyle bir değerlendirme yapalım. Mesela bu seneki performansı 23 maçta 15 tane maçı 23 maç oynamış, 15 maçta ilk 11 çıkıyor ve ortalama çıkana kadar da 60-65 dakika kadar oyunda kalıyor. Şu an bu sene bir gol katkısı takımında yok. Ancak ortalarda gerçekten iyi bir istatistiğe sahip. Kart çok az görüyor. İtirazları yok ancak hakkını savunan ve arayan bir insan, bir oyuncu. Oyuncu olarak da yapıştığı zaman bir oyuncuya gerçekten köküne kadar bırakmayan, onun her yere gittiği yere takip eden iyi bir presçi bir oyuncu. Aynı zamanda ön libero'da da devşirebiliyoruz bu oyuncu. Gördüğün gibi sol bek olarak oynadığı maçlarda özellikle ısı ötesi karşımızda. Yani gerçekten arkadaşlar kendi yarı sahamızda, rakip yarı sahayı da çok iyi kullanıyor. Ve en önemli özelliği söyleyeyim, bu Anholt'ta da yoktur. Rakip çizgiye, out çizgisine kadar inebilen, korner çizgisine kadar inebilen bir yapıya sahip. Ceza alanına girmekten ziyade kaçan oyunculara ara pası vermeyi ve nokta atış ortalar yapmayı çok seviyor. Bence Galatasaray'da eğer oynarsa, süre alırsa ki alacak, bence asist olarak bayağı bir sayı yapacaktır diye düşünüyorum. Kerem'le de çok iyi bir uyum göstereceğini düşünüyorum. Bu da Kazımcan Karataş'ın ısı haritasıydı. Bir de hazır soracaklarını düşündüğüm için Emre, şu bilgiyi de vereyim. Açıkçası ben o Joao Pedro isminin açıklanmasını bekliyorum bu hafta. Çok tutuyor muyum? Yani o kadar tutmuyorum. Diğerleri daha çok hoşuma gidiyordu. Endombele için uğraşacaklar. Olmazsa ona göre belki Gue'ye bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Onu söyleyelim. Aslında gelseydi harika olurdu. Bir de bu hafta Botayn ismini bekliyorum. Bunlarla biz gerçekten rahatlık sağlayacağız ama yetmeyecek tabii ki bu transferler. Peki bu arada İlyas da Volkan demiş ki, Tercanlı'da İlyas bak ne demiş? Keşke transfer olsa da ben sana 3 forma alsam. Sen bana al istersen o 3 formayı biz arkadaşlara verelim. Önemli değil. Ama ilgi alakana çok sağ ol. Teşekkür ederiz arkadaşım. Volkan Tercanlı'da Kıvanç abi okur musun? Tuğberk Tanrıvermiş Spezia'dan ayrılmış. Sence Okan Hoca'nın ekibine girecek mi? Biz girmesi gerektiğini, bu haberi paylaşmıştık zaten. Girmesi gerektiğini söyledik. Okay Şahan, Galatasaray, Cagne paylaşımı yaptılar. Kalacak mı o zaman? Bilmiyorum yani. Galatasaray'da genel olarak istenmeyen oyuncuların fotoğrafları paylaşılmaya başladı. Dün de
Onun paylaşımı vardı. Değişik bir strateji izliyor şu anda Galatasaray sosyal medya ekibi diyebiliriz. Şöyle bir şey var abi. Ben de kısaca Kazımcan Karataş'la alakalı bilgi vermek istiyorum. O da şöyle mesela 1.82 boyunda bence bir bek oyuncusu için hem süratli hem de uzun boylu bir oyuncu. Sadece şunu sormak istiyorum abi. Kazımcan'da genel olarak şöyle bir soru işareti var. Geçen sezon 23 maç oynamış, hatta Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynamış. Toplamda 25 maç oynamış geçen sezon ve sadece 2 asisti var. Yani bu birazcık soru işareti oluşturmuş durumda. Galatasaraylı taraftarlarda sen nasıl değerlendirirsin? Yani kanat bek oyuncularından birazcık daha gole katkı beklentisi içerisindeyiz. Sen nasıl değerlendirirsin? Önündeki oyuncuları düşünün. Yani önündeki oyuncular bir paylaşımcı oyuncular değil, bireysel oynayan oyuncular. Ortalarda çok fazla onu çıkartmadılar. O kanatlarda onlar oynadılar. Şimdi isimleri de gelmedi aklıma bir anda. Ama bizde öyle değil oyun sistemi. Yani Kerem'le çok iyi paslaşabilir. İçeride forvetleri besleyebilir. Yunus var. Ona çok büyük katkı verecektir. Emre Akbaba var. Gerçekten çok büyük bir uyum gösterecektir. Sol baken olursa sol bakenle karşılıklı ortalar yapabileceklerdir. Sağ bekte ben bir isim vereceğim, arkadaşlar vermişler. Ona ben de çok üzüldüm. Sağ bekte Saşa'nın durumu ne olacak bilemiyorum ama orada eğer bir Mert Müldür olursa birbirlerine çapraz paslarda çok büyük katkı sağlayacaklardır. Yani Kazımcan boş bir oyuncu değil arkadaşlar. İyi bir oyuncu, genç bir oyuncu, potansiyeli var ve nereye geldiğinin farkında. O yüzden ben bu iki oyuncunun gerçekten çok büyük bir başarı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii verilen süre kadar da önemli bu. Ben bir soru gördüm orada. En çok üzüldüğüm kişi arkadaşlar Trabzon'un aldığı sağ bek. Yani Striker Larsen izleyen varsa benim gördüğüm en inanılmaz oyunculardan bir tanesi ve her mevkide oynayabiliyor. Trabzon gerçekten büyük bir iş başardı diye düşünüyorum Larsen'i almakla. Peki şunu da hatırlatalım Kazımcan konusunda. Tamam, gole çok katkısı yoktu diyebiliriz ama bu oyuncunun da daha 19 yaşında olduğunu da hatırlatalım arkadaşlar. Bence Van Aanholt'un arkasında ikinci yani direkt yedek olacaktı Van Aanholt'un arkasında. Onunla da birlikte kendini geliştirirse ve takıma da adapte olursa yaşıyla birlikte birkaç sene içerisinde her ne kadar Eyüpspor'dan kiralık gelmiş olsa da bonservisi eğer güzel bir performans sergilerse bonservisini Galatasaray alır. 19 yaşında gerçekten umut vadeden bir oyuncuyu da aldığımızı hatırlatalım. Bu oyuncu analizi dosyamızı da kapatmış olalım abi. Çok teşekkür ediyorum. Şeyi de ekleyelim Emre. Yani şimdi Anholt'u arkasında rahatsız edecek iki tane oyuncu olacak. Yani bunlardan bir Kesinlikle. tanesi Kazımcan. Ömer De Bruyne onu çok rahatsız etmiyor Anholt'u. Her ne kadar Flemenkçe konuşup sohbet ediyorlar aralarında ama şimdi Kazımcan rahatsız edecektir. Süleyman Luş olabilir veya başka bir genç de oraya takviye edebilir Okan Buruk. Yani artık Anholt da biraz böyle daha böyle bir rahatsız bir şekilde takıma katkı verecek şekilde akşam ne konuşacağız hepsini konuştuk. O kadar konu çıkıyor ki rahat ol rahat. Ya dediğim gibi arkadaşlar iki oyuncumuz bence birisi potansiyel bir star oyuncu, öbürü ise kendi rüştünü ispatlamış bir stoper ve takıma çok büyük katkı sağlayacak oyuncular. Şimdi ben tahmin ediyorum Umut Bozok ve Erik Botheim ama gideceklerle beraber açıklanır. Mert Müldür'e şöyle bir burun büküldü. Onur Bulut'a dönüldü. Ama Mert'ten istenen bir rakamla haber gelecek gibi çünkü Mert çok bastırıyor. Yani özetle biraz daha bekleyeceğiz. Biraz daha sabredeceğiz ama güzel haberler gelecek diye düşünüyorum Peki. ben. Yani şöyle Volkan Tercanlı'da Kıvanç abi Arturo Vidal için 5 yıl ödemeli 10 milyon euro teklifi etmiş. Inter'de kabul etmiş. Ne dersiniz demiş. Arkadaşlar bu tür haberlere lütfen inanmayın. Dediğimiz gibi biz bu yüzden çok fazla transfer detaylarına her isme yönelmek istemiyoruz. Yani ben sana çok net bir şekilde söyleyebilirim ki yalan haber. Gerçek değil. Sizler de bu tür haberlere yalan itimat da etmeyin. ama Arturo Vidal'la da görüştükleri doğru. Yani o görüşme yapıldı ama haber ben de böyle bir şey duymadım açıkçası. Ya bence de fason bir haber. Ama dediğim gibi ya oraya arkadaşlar almak zorundalar, biliyorlar. Ama inşallah ilk kampa yetişecek diye düşünüyorum.
Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Vedat abimiz de demiş ki akşama cacık tarifi var demiş. Vedat abimize de buradan sevgilerimizi iletelim. Dostlarımıza katkılarından dolayı tekrar her zaman olduğu gibi yürekten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizi takip ettiniz. Takip etmeye de devam ediyorsunuz. Sadece sizlerden ricamız, yayın bitmeden önce bir like, bir de şu 7590, şunu 7600 yapsak abone sayısını, çok Aynen. mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Akşam saat 20'de tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.